Merhaba. Bugün yine bir rehber videosu hazırlamaya karar verdim. Oldukça fazla sayıda bir soru aldım. Bu soru hasarım iyi değil. 55 yeni oldum veya işte 55 oldum ama kimse partiye almıyor. Ondan sonra 55 oldum hiçbir şey kesemiyorum vesaire gibi sorular var. Bunları bildiğim birkaç yöntemi var bunları halledebilmek için. Onlardan bahsedeceğim kısaca. Öncelikle yeni ay etkinliği var. Bu yetkinlikte şu görünen odunları topladığınız vakit bu odunları da şu haritaya girip topluyorsunuz. Normalde bile aynı sayıda düştüğü için normal zorlukta girebilirsiniz. İlla ki normal zorlukta kesebilecek seviyedesinizdir diye düşünüyorum. Bunun dışında yine maymuncuk biriktiriyorsunuz şundan ve bu maymuncuğu A5 haritasının ilk girişinde mesela hemen C3 girelim mesela. Çünkü C4 girişiniz olmayabilir. Varsa deneyebilirsiniz tabii ki. Karakter seviyeniz ne olursa olsun. Bakın şurada bir tane sandık var. Bu çizgi geçmediğiniz sürece zaten burada yaratık olmuyor. Burada genellikle 5'lik sandık çıkabiliyor. 25'lik çıkıyor, 100'lük çıkıyor. Benim size tavsiyem sadece 5'likleri açmanız. Ve aynı zamanda bunu da açabilirsiniz tabii nasılsa bedava. Burada beşlik bulasıya kadar deneyeceğiz. Bunun tabii birkaç alternatifi daha var. Örneğin mesela ilk tur A5'i gösterdim. Şimdi Grimmaxton'da da var aynısı. Onu da göstereyim. Bakın. Yine aynı şekilde burada yaratık yok. Yani isterseniz sıfır hasarınız olsun. Gelip burada bu itemleri rahatlıkla alabilirsiniz. Maymuncuğunuzun olduğunu varsayıyorum. Bunu da Büyük Çöl normal modda bile veya herhangi bir ara dünya dışındaki haritaların zorlayıcı modunda kasabilirsiniz. Oldukça atıyor. Eskiden çok zor elde ediliyordu ama artık öyle değil. Bu demek oluyor ki bu maymuncukları biriktirip bu beşlikleri açarak güzel itemler elde edebilirsiniz. Hemen deneyelim. Ne geldi? Bir tane sıra dışı geldi ama yine de iyidir. Bu büyüler bile işinize yarayabilir. Nihayetinde kademe 6 yani. Mesela bakın. Sarılı kritikli kademe 6 yüzük. Gerçekten işe yarar. Burada yine kritiği güzel nesneler var. Bunu birkaç yerde daha göstereceğim. Burayı gösterdim. A1'i gösterdim. A5'i gösterdim. Şimdi hatırladığım kadarıyla yerlerden burayı da göstereyim. Burada ilk girişte var ancak yaratık vesaire olabilir ama çok problem olacağını sanmıyorum. Hızlı hareket ederseniz zaten hiçbir yaratığı kesmek zorunda değilsiniz. Hemen şurada da bir tane çıkıyor. Bakalım. Yok. Mesela biraz daha hani risk alayım diyorsanız şöyle hızlı hızlı gidip şurayı kontrol edebilirsiniz. Burada çıkıyor. Burada da çıkmadı. Bunun dışında ilerlerde de var tabii ki. İsterseniz oraları da göstereyim. Şurada çıkıyor. Burada da çıkmadı. Tavsiyem bu arada sadece burada çıkıyor. Beşliği açmanız. Neden diyecek olursanız aralarında çok fazla bir fark yok. Yani 25 açıyorsunuz ancak size ekstradan bir taş veriyor. Başka da bir şey vermiyor. Hatır sayılır. Bu yüzden mümkün olduğu kadar beşlik denemenizi tavsiye ediyorum. Yani 5 maymuncuk ile açılan bronz renkli olan sandık. Bunun dışında bir de en sonda bir tane daha var. Onu da göstereyim. Orada büyük ihtimalle vardır diye tahmin ediyorum. Ama 25'lik var. Dediğim gibi bunu açmanızı önermiyorum. Çünkü 25 tane toplamanız zaman alabilir. Sadece beşlikleri açmalısınız. Bunun dışında Stone Keep de çok uygun. Çünkü küçük bir harita. Küçük bir harita olmasına rağmen çok sık miktarda sandıklar var. Zaten haritada hızlı bir şekilde hareket ettiğiniz vakit bakın şurada hemen zaten bir tane yanından geçtiğim için haritada belirdi. Bunun yanına gidiyorum. Bakın bir de 25'lik varmış ama sadece 5'lik açacağım dediğim gibi. Bir sıra dışı da buradan elde ettim. Hemen bülleri de alıyorum tabii ki. İyi şeyler çıkabilir içinden. Hemen yine haritanın başka yerlerine bakmaya devam ediyorum. Evet, sanırım başka bulamadık. Burası en iyi yerlerden biri gördüğüm kadarıyla. Ancak tabii hareket etmeniz gerekiyor. Q5'teki gibi veya A1'deki ve A5'teki gibi ara dünyadakilerden bahsediyorum. İlk girişte belirmiyor. Yani bu ne demek oluyor? Biraz hareket etmeniz gerekiyor. Ölme ihtimaliniz var.
Ancak yapacak bir şey yok. Yani hızlı hareket ederseniz öleceğinizi sanmıyorum açıkçası. Bu beşlik maymuncuk açma olayının artısı tabii ne zaman isterseniz yapabiliyor olmanız. Çünkü etkinlik vesaire gibi bir şey değil. Yani yeni ay veya benim Dragan'da Mage serisinde yaptığım gibi değil. Bunu istediğiniz her zaman yapabiliyorsunuz. Çünkü etkinlik vesaire tarzı bir şey değil yani. Evet, burada bir tane daha bulduk. Bakın, mükemmel bir drop yani bu hiç 55 level olup da doğru dürüst itemleri olmayanlar için. Bir sürü sıra dışı geldi. Sadece 5 maymuncuğa. Bakın yalnızca hatırladığım kadarıyla 4 tane sandık açtım. Ve elde ettiğim itemler bunlar. Yani bu demek oluyor ki yeteri kadar ararsanız bakın çift sarılı 2 atak speed, 2 saldırı hızı, eldiven mesela. Gayet güzel yeni başlayan biri için. Ve aynı zamanda şöyle bir güzelliği daha var. Benim yine Mage serisini takip ediyorsanız orada da yaptığım gibi rastgele tezgahta item deneyerek yine büyüleri güzel nesneler elde edebilirsiniz. Tabi bunun için altın gerekiyor ama altınınız illaki birikir sağdan soldan item toplayarak, satarak vesaire. Bunu büyüleri kombine etmek için de yapabilirsiniz. Aynı zamanda sıra dışılarla da yapabilirsiniz. Kademe 6 sıra dışı ile yaptığımız için sarılı gelme ihtimali çok yüksek. Bu da bize ne demek oluyor? Ekstradan karakter gücü demek oluyor. 3 sarı geldi mesela ama sarıların hiçbiri güzel değil. Sadece HP olabilir. Ama dirençli yüzük yine güzel değil. Ancak dediğim gibi güzel şeyler bulmanız oldukça yüksek ihtimal. Bakın 4 sarı item. Yani şu an ne yaptım? Sadece haritada biraz dolandım. 20-25 maymuncuk harcadım. Elde ettiğim item bu. Bunu şöyle de yapabilirsiniz. Mesela 3 tane kademe 6 sıra dışı silah bulursunuz. Bir tane de yani bunların üçünün de çöp olduğunu varsayıyorum. Bunlardan 3 tane silah koyduktan sonra dördüncüye rastgele bir başka bir item koyuyorsunuz. Bu sefer ne oluyor? Çıkacak olan büyüler tamamen rastgele oluyor. Ve aynı zamanda silah verme ihtimali de %75 oluyor. Çünkü 4 tane slottan 3'ünü silahla doldurursunuz. Bu sanırım yeterince açıklayıcı olmuştur diye umuyorum. Şimdi yeni aydaki odun donate yani odun bağışlayarak veya odunum var boss keser misin vesaire muhabbetleri biliyorsunuz belki görmüşsünüzdür. Bu şekilde de çok güzel itemler elde edebiliyorsunuz. Niye? Çünkü atıyorum C4 girdiniz diyelim ya da C3 girdiniz. Birlikte bir C3 girelim isterseniz. Ama öncelikle benim bu ilk ağaç görevini bir tamamlamam gerekiyor ki size daha iyi bir şekilde gösterebileyim. Evet, bahsettiğim görevi hazır hale getirdim. Şimdi test aşaması için hazırız. Bunun şöyle bir olayı var. Siz şu odunlardan topluyorsunuz. Bu odunla 300 oduna bir tane boss açılıyor içeride. Tabi bunun için parşömene de ihtiyacınız var ama sorun değil çünkü içeride ilerlemeden zaten o parşömen gelecek. Bu boss'u kesebilmek için öncelikle yolu temizleyerek gidiyoruz ve aynı zamanda şu omuzluk görevi dediğimiz güçsüzlerle arkadaşlık etme olması lazım bu görevin Türkçesi. Bu görevi yaparak ilerleniyor ki çünkü cadı omuzluğu bu görev sayesinde düşüyor. Düşerse onu da göstermeye çalışırım. Bu yolu temizlerken sizin amacınız sadece elinizdeki odunları bağışlamak olduğu için partideki diğer hasar verenler zaten haritayı temizleyecek. Siz sadece toplayacaksınız. Yani bu Herodur'da genelde şöyle oluyor. Mesela New Moon Inf 3 diyelim yani C3 ya da Inf 4 Have Wood yani odun var. Ne kadar odununuz olduğunu söyleyebilirsiniz. En az 300 olması lazım ki boss'u açabilirsiniz. 600 için 2, 900 ise de ekstradan 3 boss kesiliyor bir girişte. Mesela 600 kasmanızı tavsiye ederim. Donor diyorsunuz yani donör dediğimiz bağışlayıcı. Yani 600 odunu diyorsunuz ki 600 odunum var bu odunu size vereceğim. Siz yeter ki bana boss kesin. Ya da I open olayı da deniyor gördüğünüz gibi şurada biri yazmış. Neyse. Açıyorum diyorum yani hani. Genelde bu Herodur'da böyle dönüyor çünkü herkese açık olan chat'i çoğunluk İngilizce kullanıyor. Bu şekilde
çok hızlı bir şekilde parti bulabilirsiniz. Ama mesela Verian'daysanız veya Green Mag'dasanız şehirde gördüğünüz sağlam oyunculara özel mesaj atabilirsiniz mesela. Atıyorum. Bunu başlıklardan tanıyabilirsiniz. Mesela Titan başlığı varmış. Bu adamın 6K'dan fazla başarı puanı vardır mesela. Buna mesaj atabilirsiniz. İşte Verian'daysanız, Türk olduğunu biliyorsanız Türkçe yazın. İşte şu kadar odunum var, bana C3, C4 veya girişiniz varsa yeni ay döner misin? Yeni ay keser misin? Boss açacağım vesaire. Bu size ne sağlayacak? Hemen onu da içeride gösterelim. C3 girdiğimizi varsayıyoruz. Siz dediğim gibi hiç hasar vermeyeceksiniz. Çünkü partiye girdiğinizde, yani benim şu anda 2 kişi olduğumu farz edin. Bir kişi sizsiniz diyelim. Siz sadece, sizin amacınız elinizdeki odunları bağışlamak. Yani hiç hasar vermeyeceksiniz. Sadece yerden düşenleri toplayacaksınız. Yani şu şekilde hayal edebilirsiniz. Benim yanımdasınız ve düşenleri topluyorsunuz. Evet, bahsettiğim odun görevi için şunlardan 3 tane toplanıyor. Bunu hani ek bilgi olarak söylüyorum. Bunu siz yapmayacaksınız zaten. Partide olan, hasar veren diğer üyeler zaten bunu yapar. Yani illaki 5 kişiden bir tanesi almıştır ki bu görevi yapabilmek için yeterlidir. Gördüğünüz gibi siz sadece yolda düşen itemleri ve etkinlik ilerlemesini topluyorsunuz. Hasar vesaire vermeyeceksiniz. Mümkün olduğunca ölmemeye çalışın. Arkadan gidin vesaire. Ölürseniz de duruma göre ya taş bekleyin ya da, yani zaten oyunda hasarı çok yüksek olan oyuncuların taş problemi olduğunu hiç sanmıyorum. Çünkü yerden düşüyor. Premiumunuzun olmadığını vesaire söylerseniz. Ya da varsa da ücretsiz zaten diriliyorsunuz. Bunun tabi daha güzel yanı, şimdi henüz başlamadı. Bu daha map kısmı. Dediğim odunları şuradan içeri girdiğinizde veya buradan içeri girdiğinizde bağışlayacaksınız. Onu da göstereceğim. Evet, o dediğim 3 tane Tony'yi topladım. Şimdi haritada gördüğünüz gibi 3 tane soru işareti çıktı. Bunlardan çıkan, biz genelde buna ağaç görevi diyoruz. Bu ağaç bossları cadı avcısı omuzluğu atıyor. Bu sadece etkinlik esnasında yapılabilen bir şey. Bu yüzden yeni ay etkinliğini bekleyeceksiniz. Aynı zamanda zaten odun, şu gösterdiğim odun etkinlik yokken daha fazla düşüyor. Bu ne demek? Önceden etkinlik için hazırlığınızı yapacaksınız. İçeri normal veya zorlayıcı zorlukta girip sadece ağaçları keseceksiniz. Çünkü odun sadece onlardan düşüyor canavar olarak. Bir de o göstereceğim amforaları açacaksınız. Onlardan da 5, 10, 20 civarında odun çıkıyor. Bakın şuradaki mesela bu amforalar ücretsiz açılıyor ve aynı zamanda içlerinde yüksek ihtimalle odun bulunuyor. Çok küçük bir şansla da içinden parşömen çıkabilir. Odun çıkmadı mesela. Ama sorun değil. Bunlardan haritada yaklaşık olarak 5-6 tane mevcut. Yerlerini zaten birkaç tur girdikten sonra öğrenirsiniz. Evet, ikinci boss'umuz. Gördüğünüz gibi oldukça fazla item atıyor. Yani şu an hiçbir şey yapmadan şu kadar item topladınız. Yani açalım mesela. Bunların içinden illaki sizin elinizde olan itemlerden çok daha iyileri vardır ve bunları değiştireceksiniz, karakterinizi güçlendireceksiniz vesaire. Hemen hızlıca bir satış yapalım. Evet, son boss'umuzu da kesip şimdi içeri gireceğiz. Gördüğünüz gibi güzel de taş atıyor bu bosslar çünkü mor renkli. Bu mor renkli bosslarla ilgili video kanalda mevcut. Nasıl taş kasılır adı altında bulabilirsiniz. Şimdi genel olarak tur bu şekilde başlayıp ve burada bitiyor. Yani bunun dışında haritayı temizlemenin çok da bir mantığı yok. Yani genel olarak zaten buradan bu şekilde bu ağaç boss'u için malzemeleri toplayıp ağaçları açtıktan sonra buradan boss'a geçiliyor. Ya karaya ya da aka. Yalnız şöyle de bir yanlış anlaşılma mevcut. Mesela ben Herodur'da buna dikkat ettim. Şuradaki boss'un adı Magotina. Ama Black yazdığı için Black Kara diyorlar buna. White'a da White Kara diyorlar. Ama kara olan boss, yani kara boss'a adı sadece burada aslında. Hani kara boss dersen özellikle Türkçe'de
yanlış anlaşılabilir. Çünkü Karabossa deyince aklı kara geldiği için buradaki kara haritadan girilen sanılıyor. Ama buradaki boss'un adı Magotina. Göstereceğim zaten. Buna da dikkat edebilirsiniz. Yani eğer hangisini istiyorsanız ona göre de belirtebilirsiniz. Veya sorun değil benim için sadece item lazım diyorsanız hasar verecek olan kim ise o istediğine karar versin. Yani sorarsa fark etmez diyebilirsiniz. Ama genel olarak buradan düşen itemler size bir tık daha çok işe yarayabilir. Özellikle oyunun başlangıç aşamasında. Evet. Burada yapmanız gereken bu boss'un kesilmesini bekleyip buradaki e, heykele tıklamak. Buradan tıkladığınızda sizden 300 odun gidecek ve bu boss kesildikten sonra bir tane daha gelecek. Şimdi siz bu kısmı yapmıyorsunuz. Siz sadece bekliyorsunuz dediğim gibi. Çünkü partiye sadece boss açmak için girdiniz. Evet. İlk boss ölür ölmez hiç beklemeden daha yerdekileri vesaire toplamadan hemen gelip açıyorsunuz. Bakın 300 odun gitti benden. Bunu siz yapıyorsunuz tabii. Yani yerden toplayacak olan arkadaş yapıyor. Ve şu uyarıyı da yapayım. Eğer odunun var deyip de partiye girip insanları kandırırsanız sizi engellerler ve bir daha hiç kimse size yardım etmez. Sunucuda adınız çıkar vesaire. O yüzden hiç öyle bir riski göze almamanızı tavsiye ederim. Ki ben zaten öyle şeylerle birkaç kere karşılaştım ve direkt engelliyorum yani. Bu şekilde ömür billah benden bir daha yardım isteyemiyor. Bunu da göz önünde bulundurmalısınız. 300 odunuz olduğunu varsayıyorum. Premiumunuz yoksa bu küpler düşmüyor. Sorun değil. Ama yerden düşen itemleri de yine iyidir yani. Ve özellikle 2 tane item attı. Dediğim gibi eğer 300 odununuz varsa drop bu şekilde olacak C3'te. 300 odun verip bir tane daha açabilirsiniz. Genellikle sırf 300 odun için parti bulamayabilirsiniz ki bu çok normal. Çünkü hasar verecek olan daha fazla iş yapıyor. Ama 600 odununuz olduğunu düşünün. Bir girişte hasar verecek olan kişi 3 tane boss keseceği için işine geliyor diyebiliriz. Yani iki taraf için de karlı bir takas diyebilirim. Böylelikle hasarınız az olsa bile sadece odun toplayarak güzel bir partiye katılıp aynı zamanda güzel itemler elde edebilirsiniz. Bakalım neler çıkmış. Mesela bu göğüslük yeni başlayanlar için güzeldir, kullanılabilir. Hemen silahlara bakalım. Mesela idarelik bir silah olabilir. Elinizdekinden büyük ihtimalle daha iyidir. Hemen bakalım. Dediğim gibi bu başlık mesela bakın çok güzel bir yeni başlayan için item çıktı. %30 hasar artışlı başlık, üstelik sıra dışı yani. Böyle itemler dediğim gibi bulabilirsiniz. Sırf bana çıkmıyor yani, şanslı olduğumdan vesaire değil. Hemen şu dediğim taktiği de göstereyim. Çünkü oyuna yeni başladıysanız en çok önemli olan şey güzel bir silah elde edebilmek. Çünkü hasar ne kadar iyiyse o kadar hızlı harita temizleyeceğiniz için ve aynı zamanda hasarı da en fazla çift elli silah verdiği için şimdi dediğim gibi kötü silahlardan ne yapıyoruz? Yanına bir tane kötü başka item koyuyoruz. Ama şuna da dikkat edin. Başka çıkacak olan item çıksa bile üzülmeyeceğiniz bir item koyun. Mesela kemer lazımdır. Kemer koyarsınız. Çünkü %25 ihtimalle kemer gelecek. Ya da %25 ihtimalle buraya koyacağınız item gelecek. Atıyorum eldiven de önemli bir nesne mesela yeni başlayan için. Çünkü saldırı hızı çıkıyor. Saldırı hızı büyük bir problem yeni başlayanlar için. Böyle kombine ettik. %75 ihtimalle çift elli silah gelecek. 25 ihtimalle eldiven gelecek demiştim. Ve eldiven geldi %25 ihtimalle. Ama yine de çok kötü değil. Başka ne lazım olabilir? Atıyorum mesela size yüzük lazımdır. 3 tane yüzük koyarsınız. Bir tılsım da olabilir diyorsanız mesela dördüncüye de tılsım koyarsınız, denersiniz. Yine tılsım çıktı. Yine %25 ihtimal. Ama bunun 4 sarı çıkma ihtimali de var yani. Size her türlü faydalı diyebilirim. Bunun şöyle de bir güzelliği var. Özellikle silah kombine ederken silah kombinesinin fiyatı çok fazla. Normalde bu 157 ya. 3 tane pardon 4 tane silah kombine etmeye çalışsam, yani aynı itemden kombine etmeye çalışsam bunun fiyatı 250 altından daha fazla olacak. Yani oradan da bir karınız var diyebilirim. 2 tane metot anlatmaya çalıştım. Bunlarla en azından idarelik kademesi yüksek güzel itemler bulabilirsiniz. Zira oyuncuların artık büyük bir çoğunluğu C3'ü kolay bir şekilde yapabiliyor.
Bu da ne demek oluyor? Özellikle eski oyunculardan bahsediyorum. Bu da ne demek oluyor? C3 için bir partiyi kolaylıkla bulabilirsiniz. Özellikle 600 odununuz varsa mesela. Odun kasmak için de onu da anlatayım. Küre parçasına ihtiyacınız var. Çünkü şu girişler küre parçasıyla satın alınıyor. Ancak merak etmeyin, oyuna şöyle bonuslar geliyor. Bu yağmacının şansı ve küre parçasının drop'unu arttırıyor. Ve küre parçası için de şu haritayı tavsiye ederim zorlayıcı modda yine. Ancak zorlayıcı modu da yapamayacak durumdaysanız şu haritaların normallerini tavsiye ederim. Mesela Büyük Charlie normal ya da e, mesela Yeşil Vaha normal. Bunların normallerini yapabileceğinizi varsayıyorum. Buralarda da yine küre parçası iyi atacaktır. Çünkü dediğim gibi şu drop sayesinde küre parçası drop'u yükseliyor. Bu şekilde küre parçasını topladıktan sonra şu girişlerden alıp zorlayıcı ve normal arasında girip ağaçları kesiyorsunuz sadece. İsterseniz onu da bir göstereyim. Atıyorum zorlayıcı girdiğimizi varsayalım ya da normal girelim. Normalde o dediğim amforaların yerlerini göstereceğim. Size kolaylık olsun. Ağaç genellikle şu bölgede bulunmuyor. Yani buraya hiç gitmenize gerek yok. Yani şöyle başlayıp şuradan şu şekilde gidip ardından şöyle şuralara da girip şurada bitiriyorsunuz turu. Yani şu bölgeye girmiyorsunuz. Onun dışında haritayı dolaşıyorsunuz. Zaten benim gösterdiğim rotayı takip etmek ile ne demek istediğimi anlayacaksınız. Evet. İlk amforamız burada. Yani ücretsiz olanlardan bahsediyorum. Bunları alıyoruz mutlaka. Normal yaratıkları kesmenize gerek yok. Sadece ağaçları yani gösterelim. Neredeymiş onlar? Şurada ikinci amforamız. Bunu da alıyoruz buradan. Yine odun çıkmadı. İlla ki ben dedim ya odun çok çıkıyor bunlardan diye. Dediğim gibi şuraya girmenize gerek yok. Buradan sonra ağaç yok çünkü. Buradan hemen aşağı iniyoruz. Evet, şunlardan odun düşüyor dediğim gibi sadece. Yani 2 odun düştü. Bunlar otomatik toplanıyor bu arada. O yüzden göremeyebilirsiniz. Hemen hızlıca ilerliyoruz. Şurada çıkıyor. Şimdi çıkmamış ama burayı da kontrol edin. Amfora için. Aynı şekilde şurada çıkıyor. Hemen çıktı gördüğünüz gibi. Amfora anahtarı çıktı mesela. Bu çok iyi. Bu amfora anahtarlarını da yüksek modlarda buradaki birlik amforaları deneyebilirsiniz. Şu kemeri atıyor. Etkinlik varken de yokken de atıyor. Bu şekilde şansınızı deneyebilirsiniz. Diğer bir amforamızsa şurada. Bakın 5 odun aldık. Gayet güzel. Etkinlik yokken bu odunların miktarı dediğim gibi artıyor. Yani bu demek oluyor ki önceden hazırlık yapmalısınız. Böylelikle hem daha az küre parçası hem de daha az vakit kaybederek odun toplayabilirsiniz. Bu arada odunlar şu şekilde görünüyor eğer yerde nasıl göründüğünü merak ediyorsanız. Hemen odunlarımızı toplayalım. Şurada da amforamız var. Bir tane küre parçası çıktı. Bunların yerleri sabit bu arada. Bazı yerlerde çıkmasa bile karışık çıkmıyor yani. O bakımdan sıkıntı yaşayacağınızı sanmam. Bunun dışında 2 tane daha yer kaldı. Birisi şurası. Burada şu anda çıkmadı ama dediğim gibi burada çıkıyor. Burayı da kontrol edin. Ve son olarak şurada çıkıyor. Burada da çıkmadı. Ama dediğim gibi burayı da kontrol edin. Zaten buraya geldiğinizde tur bitmiş olacak. Bundan sonra şehrinize dönebilirsiniz. Evet. Bu gösterdiğim 2 metot gördüğüm kadarıyla burada rastgele oyunculardan please help me diye yardım istemektense, abi yardım eder misin diye yardım istemektense çok daha iyi ve iki taraf için de karlı, aynı zamanda sizi daha da hızlı geliştirecek 2 metot olduğunu düşünüyorum. Burada parti arayıp katılmaya çalışmaktansa öncelikle kendi itemlerinizi bu şekilde güçlendirin. Daha sonra parti aramaya başlayabilirsiniz. Video bu kadardı. Bol şans. İzlediğiniz için teşekkürler.